Exe'nin daha ilk başta bu kadar çok kötü olmasının sebebi yoksa bir reklam satıcısı mı? Abone olalım mı? Para verelim mi? Değer mi? Yoksa dolandırılıyor muyuz? Barney, sen beğendin mi oğlum Exe'ni? Beğenmedin mi? Düşüncelerini söylemek ister misin? Yok, Barney kamera karşısında pek konuşamıyor. O yüzden şu anda onun yerine ben konuşacağım. Hadi Barney, seni yolculayalım. Görüşürüz oğlum. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videom tamamen Exen hakkında olacak. Bazı değerli takipçilerim için şu anda kamera karşısındayım. Çünkü bana Instagram'dan, YouTube'dan bazı sorular yönelttiniz. Burak abi Exen nasıl? Exen'e beğendin mi? Exen'e abone olalım mı? Exen'de bize değer katacak, bize yarar sağlayacak içerikler var mı? Diye merak ettiğiniz her şeye bu videoda açıklık getireceğiz. Videom sizi sıkmamak ve kısa tutmak adına 4 kısımdan oluşacak. İlk kısımda bilmeyenler için Exen'in ne olduğundan ve ilk deneyimimden bahsedeceğim. İkinci kısımda Exen'in hataları ve eksiklikleri. Üçüncü kısımda Exen'e para verelim mi? Değer mi? Exen'de neler var gibi konulara değineceğiz. Ve son kısımda ise Exen yerine yapabileceğiniz, Exen yerine yapıp kendinize değer katabileceğiniz ve paranızı daha değerli harcayabileceğiniz şeylerden bahsedeceğim. O zaman hadi hızlıca videoya geçelim. Ama önce... Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Exen, ülkemizde değerli veya değersiz, çok fazla izlenen tüm YouTuber'ların veya ünlülerin bir araya toplanıp içerikler ürettiği, Acun Medya'nın, daha doğrusu Acun Ilıcalı'nın yerli Netflix diyebileceğimiz bir online içerik platformu. Peki ben ilk olarak neler yaşadım? Exen'e bugün üye olmaya çalışırken ilk girişimde pek çok zorlukla karşılaştım. Bunlardan bazıları kredi kartımı girememem. Kredi kartımı girdikten sonra ücretin alınıp alınmadığından emin olamamam. Daha sonra üyelik yaparken bilgilerimi kabul etmemesi ve bazı tarayıcılarda Exen'in videolarını oynatamamam gibi sorunlarla karşılaştım. Ve ilk izlemeye başladığımda içindeki içeriklere göz attığımda ise bana değer katabilecek, bana yarar sağlayabilecek hiçbir programa denk gelemediğim için, hatta sadece konuşanlar için abone olduğum Exen'de konuşanların eski bölümlerini görememem, sadece bir tane yeni bölümünü görmem beni biraz üzdü ve ilk deneyimimde kötü bir algı oluşturmama sebep oldu. Eksikliklerine gelecek olursak, çoğu özellik çalışmıyor, mobil uygulamaları yok, mobil uygulama yerlerine tıklayınca açılan bir yer yok. Daha sonra hala televizyonda bir uygulaması yok. Netflix gibi diğer uygulamaları televizyonda rahat rahat izlerken Exen için hala bu mevcut değil. Bir şey izlerken kapattığınızda, daha sonra izlemeye çalıştığınızda kaldığınız yerden devam etmiyor. Altyapı çok yetersiz. Kullanıcı sözleşmeleri, kredi kartı güvenliği gibi belgelere göz atmak istediğinizde ise karşınızda bunlarla alakalı bir bilgi alabileceğiniz yer çıkmıyor. En önemli noktalardan birisi ise abonelik iptali yapamıyorsunuz şu anda. Hani bir profili sil diye bir yer koymuşlar ama profili silince sadece o an izlediğiniz kişisel profilinizi silmiş oluyorsunuz. Buradan abonelik iptali yaptığınızdan pek emin değilim çünkü ne kredi kartı bilgimi silebildim ne de kişisel bilgilerimi oradan kaldırabildim. Hiçbir şey yapamadım bu konuda. Tabii ki eminim bir müddet sonra tüm bu eksiklikleri gidereceklerdir. Tüm bu hataları, kusurları giderip bize daha kaliteli bir hizmet sunacaklardır ama bu noktada ben şunu düşünüyorum. Acaba bu kadar çok hatalı olmasının sebebi büyük bir reklam satıcısı mı? Şimdi ülkemizde şöyle bir şey var. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Belki de Exen ilk çıktığında bu kadar mükemmel bir halde bize sunulsaydı, belki de kusursuz, efsane bir şekilde yayına başlasaydı bu kadar çok söz edilmeyecekti hakkında. Herkes Exen'in çok iyi olduğunu söyleyip geçecekti. Gündemimizde çok az yer alacaktı. Ama şu anda daha ilk başta Exen'de bu kadar çok hata olması tüm gündemimiz haline geldi ve herkes şu anda Exen hakkında konuşuyor. Hem YouTube'da hem televizyonda hem de diğer her yerde. Bu noktada büyük bir oyunun parçası olabiliriz. Eğer beni yakından takip ediyorsanız veya kanalıma kısaca bir göz gezdirdiyseniz biliyorsunuz ki ben size her zaman hayatınıza değer katabilecek şeyleri önermeye çalışıyorum. Tabii ki başta da kitaplar yer alıyor. Şu anda kitaplığımdan da gördüğünüz üzere. Hatta bazı Netflix dizi veya film önerilerimde bile hep şunu düşünüyorum. Bu film bana ne kattı? Bu film bana ne öğretti? Ya da bu diziyi izlerken ne hissettim? Bana gerçekten hayatımda kullanabileceğim, daha iyi bir hayat yaşamamı sağlayabilecek bir şey öğretti mi? Bir öğreti sundu mu? Tüm bunları düşünerek size dizi önerisi yapıyorum. Tüm bunları düşünerek çok hassas bir şekilde size kitap önerisi yapıyorum ama şu anda Exen hakkında bunu söylemem hiç olası bile değil. Çünkü Exen'in içerisine girdiğimde, zorla da olsa 1 saat vakit geçirdiğimde benim için yararlı olabilecek, bana katkı sağlayabilecek hiçbir içeriğe denk gelmedim. Şu anda inanılmaz yetersiz. Belki de bazılarınız bana kızacak. Belki de bazılarınız bu tarz zamanınızı tamamen boşa geçirmenize sebep olacak. Size hiçbir şey düşündürmeyecek ve size hiçbir şey katmayacak içerikler tüketmekten keyif alıyorsunuzdur. Ama lütfen beni yanlış anlamayın. Exen içerisinde size zamanınızı boşa geçirtecek,
size kendinizi değersiz hissettirecek ve sadece çok izlendiği için değersiz olduğu halde değerli diye sunulan pek çok içerik Exen içinde mevcut. Eğer çok merak ediyorsanız Exen içinde ne var, neler var, hangi programlar var diye meraktan ölüyorsanız, ben sanıyordum ki içinde her programın en az 10 bölümü, belki de 5 bölümü yayınlanmıştır. Bu yüzden daha çok zaman geçirebileceğime inanıyordum. Ama sadece birer bölümleri olduğu için bu hevesiniz de kursağınızda kalacak ve zaten yakın bir zamanda pek çok güvenlik eksikliğinden dolayı internete de düşeceğine eminim. Hatta belki de bu videoyu siz izlerken internete düşmüştür pek çok Exen içeriği. Yani sonuç olarak bir para vereceksiniz. Eğer reklamlı izlemek isterseniz 10 lira, reklamsız izlemek isterseniz 20 lira gibi ücret ödeyeceksiniz her ay ve bunun sonucunda alacağınız hizmet şu anda rakipleriyle kıyasladığımızda Netflix, Blue TV, Amazon Prime gibi dev isimlerle kıyasladığımızda, şimdi tabii ki bu noktada onlarla kıyaslamak biraz saçma çünkü Exen yeni çıkmış bir platform ve henüz hiçbir şey tam değil. Diğerleri senelerdir var olan ve içeriklerine içerik katan, hatta içinde pek çok yararlı içerik de bulabildiğimiz dev platformlar. Ama bu noktada bize sunulan, yapılan reklamlar ve Exen'in gerçekten mükemmel olacağına dair çizilen izlenimler maalesef hayal kırıklığıyla sonuçlandı şu anda. En azından benim için. Peki ne yapalım? Exen'e abone olalım mı? Para verelim mi? Değerli mi? Nacizane tavsiyem şu anda bunun için erken. Zaten kısa bir zaman sonra eminim ki bu eksikliklerinden dolayı büyük bir kampanya sunacaklar. Fiyatlarda indirim olabilir, belli bir süre ücretsiz izlemek olabilir. Belki de bu bir haftalık ücretsiz süreyi 1 aya veya 3 aya çıkartmak olabilir. En azından içindeki içeriklerin artmasını bekleyene kadar. Bu noktada benim size tavsiyem Exen'a 20 lira vermek yerine kendinize çok daha efsane katkılı olabilecek şeylere para harcayabilirsiniz. Peki ne mi? Bunu pek çoğunuz tahmin etmiştir. Kitaplara. Size şimdi Exen yerine sadece 20 TL'ye, hatta 20 TL'den çok daha ucuza satın alabileceğiniz birkaç kitaptan bahsedeceğim. 10 TL'ye Tezer Özlü'den Yaşamın Ucuna Yolculuk isimli kitabını alıp bir kadının iç dünyasına, çok güçlü bir kadının iç dünyasına yolculuk yapabilirsiniz. Daha sonra 7 TL'ye, sadece 7 TL'ye Dostoyevski'den Yeraltına Notları alıp var olmakla alakalı, insan olmakla alakalı bu başyapıtı okuyabilirsiniz. Sonra bu biraz pahalı ama sadece 2 lira daha fazla verip 22 liraya Çizgili Pijamalı Çocuğu alıp Nazi kamplarını biraz da çitlerin dışındaki bir çocuğun masum gözlerinden okuyup, izleyip öğrenebilirsiniz. Ve daha sonra sadece 14 liraya George Orwell'dan modern klasikler arasında yer alan Hayvan Çiftliği'ni alıp insani duyguların, tüm o iğrenç kötü insani duyguların hayvanların üzerinden bize nasıl anlatıldığını ve hayvanlar üzerinden nasıl kurgulandığını çok efsanevi bir şekilde okuyup anlayabilirsiniz. Ve daha da sonra ise sadece 13 liraya yine çok güçlü bir kadının kendine çizdiği dünyada, kendine yarattığı bir evde, hatta sadece kendisine ait bir odada kendi iç dünyasını nasıl sorguladığını ve bu sorgulamaları karşısında nasıl efsanevi çıkarımlarda bulunduğunu çok kaliteli bir şekilde okuyabilirsiniz. Ve bunların yanında şu an elimde olmasa da sadece 6 liraya benim hayatımda en sevdiğim kitaplar arasında, boşucu kitaplarım arasında yer alan Küçük Prens'i alıp okuyup içinizde kalan çocuğu uyandırmaya sebep olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Exen'e şu anda 20 TL vermek yerine bu kitapları alıp okuyup hayatınıza efsane katkılar sağlayabilirsiniz. Bu arada siz Exen hakkında ne düşünüyorsunuz? Exen'i beğendiniz mi? Abone olabildiniz mi? Herhangi bir sorun yaşadınız mı? Ve memnun musunuz içindeki içeriklerden? Bu noktada düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ve ayrıca son olarak kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videolarımı da beğenmenizi rica ediyorum sizlerden. O halde bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.